Bugünkü konuğum Turgay Öktem, Uluslararası Para Fonu UX bölümünde çalışan Turgay Öktem'le beraberiz. Merhaba Turgay, Merhaba hocam, nasılsınız? sağ olasın. Washington'a bağlandık. Şimdi duyduk, gurur duydum açıkçası bir öğrencim olarak. Teşekkür ederim. Şimdi Birleşmiş Milletler'in çatısı altındaki Uluslararası Para Fonu'nda e, bir tasarımcı olarak, kullanıcı deneyimi tasarımcı olarak görev yapıyorsun. Yani insanlar ilk bakışta ne alaka uluslararası para fonu ve kullanıcı deneyimi diye sorabilirler. Ama daha büyük bir çatı, daha kurumsal bir yapı, ticari yapıdan biraz daha mı farklı, daha böyle farklı bir göz mü var uluslararası para fonundaki daha başka türlü mı bakmalıyız acaba? Evet, yani daha önce çalıştığım yerler birbirinden farklı olmasına rağmen burası çok daha fazla ekstra farklı diyeyim. Sanırım bunun temel sebebi daha önce çalıştığım yerlerin kar gütme amaçlı özel şirketler olması. Ama IMF'nin Birleşmiş Milletler çatısı altında hani bir misyon olması, aslında bir karlılık hedefi yok, para kazanan bir yer değil. O yüzden hani özel şirketlerde hedefler çok daha farklı ve çok daha net olabiliyor. Burada çok daha geniş hedefler var. Mesela Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedefleri var. Ona dair yaptığımız projeler var ve bu hedeflerin arasında yoksulluğa son verme, açlığa son verme gibi hani çok geniş çapta hedefler var. Yani olaysız para değil, sosyal sorumluluk projelerinden mi bahsediyoruz? Evet, bunların da dahil olduğu çok geniş kapsamlı hedeflerin yerine getirebilmesine yardımcı olacak araçlar geliştiriyoruz. Peki ama gene de çok enteresan. Hani neler oluyor IMF'de dediğimiz zaman. Şimdi bahsettiğin daha önceki şirketlerde doğrudan bireylerin üzerinde testler yapıyordun. Aynen, evet, evet. Şimdi Uluslararası Para Fonu bireylerle değil devletlerle çalışıyor. Hı hı. İletişim tasarımı hangi boyutta devreye girebilir? O konu çok enteresan geldi. Evet, onu ben hala henüz deneyimliyorum. Henüz 6 ay oldu başlayalı. Ve aslında bu noktadan da aklıma şu geldi. Aslında UX konusunda hani başka bir tür hani sınıflandırmada şu oluyor. E, Bazılarının hani uzmanlaştığı alan B2C dediğimiz business to customer. Mesela benim daha önceden yaptığım oydu. Bazıları da B2B dediğimiz business to business, yani hani diyelim ki bir danışmanlık firmasında çalışıyor hani diğer Şirketle şirketlere. şirket arasındaki iletişim demek istedim. Evet, evet. Hani benim bu şu anda yaşadığım onlardan da farklı. Biraz B2B'ye benzer ama yeni bir şey, belki bir business da değil ama yani hani organizasyondan devletlere, evet, organizasyonların devletler için oluşturduğu çözümler gibisinden bir şey olmuş oluyor. Ve yaptığımız projeler arasında bu dediğim gibi mesela Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ülkelerin ulaşabilmesinde nasıl yardımcı olunabilir? Mesela bir tane hesaplama aracı yapıyoruz ve bu daha önceden IMF'deki ekonomistlerin kendi oluşturdukları, mesela çok karmaşık yapılmış Excel araçları var, bildiğiniz hani Excel'i kullanarak çeşitli verileri girerek o çeşit hesaplamalar yapıyorlar. Diyelim ki hani bir ülkenin vergi gelirleri şu yıl içerisinde bu kadar olursa 2030 yılında bu hedefe ulaşabilir. Diyelim ki yoksulluğa son bakımından. O zaman şöyle anlıyorum, güzel, önemli bir şey söylüyorsun. Devletlerin kompleks bilgilerinin girilip onun anlaşılabilmesi için daha kolay arayüzler, daha kolay sonuçları görebilecek arayüzlere ihtiyaç duyduğunu anlıyorum. Öyle anlıyorum senin söylediğin. Evet, evet, evet. Yani Çünkü bilgi daha kompleks hale geliyor herhalde. hı Özellikle bu hı. değişen ortamda değil mi? Evet, evet. Hem o bilgiyi konsüm etmelerini daha kolaylaştıracak, hem de o bilginin üzerine harekete geçmelerini kolaylaştıracak türden arayüzler arayışındayız. Tabii çok yeni çalışıyorsun orada. Çok fazla vaka bilgisi vermen zor.
doğal olarak tahmin ediyorum. Ama şeyi merak ediyorum. Pandemi döneminde tam sen oraya gittin. Hı hı. Pandemiyle beraber tabii Dünya Sağlık Örgütü'nün çalışmaları ile çok alakası olmayan bir başka yapı ama ekonomik para akışı, işte efendim bir takım kararların uluslararası para transferlerinin alındığı ya da tavsiyenin olduğu bir yerden konuşuyoruz. Hı Borç para hı. verilen ya da yönetilen bir yerden. Böyle yani bu dönem içinde bu pandeminin dolaylı yoldan etkilediği arayüzle ile ilgili bir problem çözme ile ilgili bir konu gündeme geldi mi ya da Hı hı. hissettin mi? Arayüzle alakalı olarak değil ama mesela UX'in geldiği nokta olarak bir de şöyle bir şey de var. Yaptığım mesela her proje bir arayüzle sonuçlanmıyor. Genelde hani e, problem solving işi olarak bakıldığı zaman hani Problem çözücü. Problem. evet hani biraz daha hani service designer rolü de hani edinmiş oldum gitgide. Ve mesela hani üzerinde çalıştığım projelerden bir tanesi COVID Knowledge Hub dediğimiz. Bu mesela hani her yaptığım iş mesela hükümetlere dönük değil ama aynı zamanda IMF'nin kendi içinde de çalışmayı kolaylaştıracak türden şeyler olabiliyor. Mesela IMF'nin çok farklı takımlarından hani birçok oluşturulan dokümasyon var. Ve hani bunlar hepsi bir araya getirildiği zaman IMF'nin kendi içindeki insanlar bu dokümanlara nasıl erişebilir, en kolay nasıl erişebilir ve hani bu daha önceden olan UX deneyimimden hani çok basit bir şey uyguladım bunda. Hani information architecture'ı nasıl en hani IMF'deki çalışanların mental modeline benzer şekilde yapabiliriz araştırdım ve mesela hani tree testler yaptım, open card sorting yaptım ve bu şekilde bu dört bir taraftan gelen dokümanların daha kolay bir şekilde taranabilmesini sağlayacak bir kütüphane yarattık. Ama bu söylediğinden şunu anlıyorum ben. Şirketler pandemi döneminde dijital ortama geçmeye, Hı tümü hı. mesela Microsoft artık evlerden çalışmayı bir ilke olarak kabul etmiş. Ama bazı firmalar hibrit sistem yani yarı orada yarı şirkette yarı evde gibi. Hı Şimdi hı. bu dijital dönüşümün hızlandığı bir dönemde demek ki daha büyük kurumsal yapılarda da organizasyonel açıdan dijital dönüşüme önem verecekler gibi. Orada bir hızlanma görüyorum. Öyle mi anlıyorum? Evet, onda da var. Hatta ilginç bir şekilde bu benim rolüm IMF'de yeni olduğu için birazcık şu tip araştırmalarda da yer alabiliyorum. Mesela şu an uzaktan çalışma yapıyoruz. Çalışanlar hani bunu nasıl buluyor ve ne tip pain point'ler var ve hani işe yavaş yavaş dönmeye başladığımız zaman ne gibi şeyler sunabiliriz ve nasıl bir çalışma ortamı sağlayabiliriz. Bu da mesela yaptığım araştırmalar içinde IMF'de. Peki bu konuyla ilgili son bir de şeyi sormak istiyorum. Şimdi IMF sonuç olarak uzun yıllardır var olan kendi bir yapısı var. Hı Şimdi hı. yeni bir şey söylediğin zaman konservatif, gelenekselci yaklaşmak, yeniyi kabul etmemek Hı hı. gibi bir direnç noktası ya da anlatmakta zorlandığı noktalar oluyor mu ya da ekibinizin oluyor mu? Hı hı. Yani hani bu gitgide daha kolaylaşan bir şey. Ben kariyerimin daha ilk yıllarında bu konuda daha çok zorlanıyordum. Yani Ha. hem deneyim kazandıkça hem de insanlar da bu konuda farkındalıkları arttıkça bu konuda iknada o kadar problem olmuyor. Ama benim gitgide fark ettiğim şöyle bir şey var. Eğer hafif bir hani resistance varsa her zaman bu çalıştığım insanları sürecin içine dahil etmek kesinlikle faydası olan bir şey oluyor bu tıkanıklıkları açmak için. Bunun için birçok hani yeni yöntem var mesela Google'ın Design Sprint'i gibi yani hani stakeholder'lar dediğimiz hani bize projeleri veren insanları sürecin daha en başından dahil edip hem research kısmında hem sketching kısmında onlarla beraber çalışıp daha sonra hani kendi uzmanlığımızı onun üzerine uygulayarak süreci ne kadar şeffaf yaparsak karşıdaki insanlar o kadar bu konuda yardımcı olmaya ikna oluyorlar.
Çok teşekkür ediyorum. Bugünkü konuğum Uluslararası Para Fonu'da kullanıcı deneyimi bölümünde çalışan tasarımcı Turgay Öktem'di. Hepinize Koç Üniversitesi Tasarım Laboratuvarı'ndan iyi günler diliyorum. Ben Oğuzhan Özcan.